Amerika'da çocuk doğurmak istiyorsanız, Amerika'ya gelip iltica etmek istiyorsanız, sınırdan geçmek istiyorsanız, ev almak istiyorsanız, işe girmek istiyorsanız Trump herkese birer dokundurmada bulundu. Sınırdan ilticacıların geçişlerini tamamen kapattı. Şu anda sınırdan geçip Amerika'da kalamıyorsun. Trump mahkemesiz sınır dışı etme yolunu göçmenlik polislerine açtı. Amerika'da doğan herkes Amerikalıdır. Donald Trump bunu bitirebilmek için ilk kanun hükmünde kararnameyi çıkardı. Merkez Bankası Amerikan hükümetine bağlı bir kuruluş değil, özerk. Başkanın emirlerini dinlemek zorunda değil. Bakalım Trump faizleri emriyle düşürebilecek mi, düşüremeyecek mi? Herkese merhabalar dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Amerika'nın başkanı Donald Trump göreve gelir gelmez inanılmaz sansasyonel executive order, yani kanun hükmünde kararnamelere imza attı. Amerika'da çocuk doğurmak istiyorsanız, Amerika'ya gelip iltica etmek istiyorsanız, sınırdan geçmek istiyorsanız, ev almak istiyorsanız, işe girmek istiyorsanız Trump herkese birer dokundurmada bulundu. Hazırsanız başlayalım. Trump ilk göreve gelir gelmez yaptığı kanun hükmünde kararname executive order'lardan bahsetmek istiyorum. İlki, dostlar, Trump sınırdan ilticacıların geçişlerini tamamen kapattı. Şu anda sınırdan geçip Amerika'da kalamıyorsun. Meksika'da bekleyeceksin diyor. Normalde insanlar ne yapıyor? Sınıra geliyorlar. Sınırdaki göçmenlik polislerine teslim olup iltica etmek istediklerini söylüyorlar. Şu anda Trump o sistemi kapattı. Diyor ki başvurabilirsin ilticaya, tamamdır, ama Meksika'da beklemek zorundasın. Hani insanlar geçiyordu, kampta kalıyordu, bir kefaret ödeyip çıkıyordu ya, artık o sistemi kaldırdı. Bir uygulaması vardı, CBP One diye. Göreve geldiği gün o uygulamayı tamamen kapattı. Sınıra gelip iltica edip Amerika'da kalıyordu insanlar. Şu anda Meksika'da bekletiyor. Bu inanılmaz bir gelişme. Dostlar, Donald Trump ofise geldiği gibi CBP One adlı iltica uygulamasını kapatıyor. Videoda görmüş olduğunuz ablamız da Kolombiyalı bir mülteci ve Trump'ın geldiği gün kendisinin randevusu varmış. Maalesef o randevuya gidemiyor çünkü uygulama tamamen kapatıyor. Kadının gözleri yaşlı. Amerika insanların sınırdan, dağdan, bayırdan kaçak girmesini Joe Biden istememiş. Bu yüzden bu CBP One adlı uygulamayı çıkarmış. Hani insanlar kaçak göçek yollarla değil de gelsin, kağıdını, küreğini bizim memurumuzu teslim etsin, bu şekilde iltica yapsınlar diye çıkarmış. Fakat Donald Trump böyle şeyleri pek sevmediği için uygulamayı ilk geldiği gün kapatmış abi. Hep videolarımda diyorum ya dostlar, Amerika'ya gelirseniz kaçak gelmemeye çalışın, yasal şekilde gelin. Trump mahkemesiz sınır dışı etme yolunu göçmenlik polislerine açtı. Videoda görmüş olduğunuz gibi Donald Trump Meksika sınırına orduyu yığmış durumda. Onun dışında bu görmüş olduğunuz göçmenler mahkemesiz şekilde sınır dışı ediliyor. Elleri ve ayakları zincirlenmiş şekilde askeri uçaklara bindirilip Guatemala'ya uçuruluyorlar. Mahkeme yok. Herhangi bir yargılama işlemi yok. Direkt paket. Nasıl olduğuna gelelim. Bu genelde çok Türklerin başvurduğu bir yöntem değil. Daha çok böyle Güney Amerika'dan gelen insanlar başvuruyor. Sınırdan geçiyorlar abi. İlticaya başvurmuyorlar. Amerika'da öyle kaçak göçek, kağıtsız, küreksiz yaşıyorlar. Başkası adına ev alıyor veya akrabası var, eşi dostu var. Onlar buna yardımcı oluyor. Böyle benim tanıdığım, birebir tanıdığım belki 3-5 tane adam var. Adamlar 10 senedir burada, hiçbir şekilde belgeleri yok, ehliyetleri dahi yok. Ama keyifleriyle yaşıyorlar yani. Evde kiralamışlar, arabaları da var, çalışıyorlar da. Normalde Biden yönetimi başta olsaydı bu arkadaşlara dokunmuyorlar. Hani ağır suçluysa tutukluyorlardı ama şu anda Trump'ın getirdiği bir yönetmelikle ağır suçlu olmasa bile bu kaçak göçek undocumented denen arkadaşlar tutuklanabiliyor. Hatta ilk turda bazılarını tutuklamışlar. Söylenene göre günde 500 kişiyi tutukluyorlarmış. Askeri uçaklarla göndermişler dostlar. Bakın şimdi size bir video izleteceğim. Bu videoda Trump yönetiminin daha gelir gelmez demokrat şehirlerde yaptığı gözaltıları görebilirsiniz. Peki bu demokrat şehir ne demek abi derseniz, demokratlar göçmenlere daha sıcak memleketler, daha göçmenlere yol açan eyaletler. İzlemekte olduğunuz video Boston'dan. Boston demokrat bir şehir, demokrat bir eyalet. Bu ne demek oluyor? Daha önceden bu şehirlerde, bu eyaletlerde yaşayan insanlar göçmenlik polis tarafından gözaltına alınmıyordu, alınamıyordu. Ama Trump'ın başkanlığa geçmesinin ikinci gününden itibaren göçmenlik polisleri ICE
bu hedefleri göz altına almaya başladı. Ve şu anda yakalanan insanların sicilleri çok kabarık. Hatta videoda görmüş olduğunuz bu Haitili arkadaş diyor ki ben Haiti'ye geri dönmüyorum. Trump'ın Allah bin belasını versin, biz Biden'ı ve Obama'yı destekliyoruz diyor. Tabii artık kasabada yeni bir şerif var. Başkan kim? Trump. Devamında bir dünya Latin Amerika kökenli insanı gözaltına alıyorlar. Siz deyin El Salvadorlu, ben diyeyim Meksikalı, oradan bir tane Brezilyalı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hakim kararı olmadan sınır dışı etme yetkisi verdiler. Yani bu insanlar muhtemelen 3 vakte kadar hop uçakla gönderilecek. Gelelim diğer bir gelişmeye. Donald Trump kartelleri yani Güney Amerikalı uyuşturucu tacirlerini terörist ilan etti. Terörist ilan etmesi yani zaten bunlar terörist değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Bence de teröristler ama daha önceden ilan edilmemiş. İlan edildiği için şu anda bu insanlar yakalanıp mahkemeye çıkarıldığı zaman adlarına daha büyük bir dosya oluşturulabilecek. Gelelim diğer bir gelişmeye. Bildiğiniz üzere Amerika'da doğan herkes Amerikalıdır. Garip bir uygulama, neden olduğunu anlatacağım. Ama Donald Trump bunu bitirebilmek için ilk kanun hükmünde kararnameyi çıkardı. Bitirebilir mi bilmiyorum. Çünkü anayasal bir hak. Hani anayasal bir hakkın başkanın bir imzasıyla bitmesi mümkün değil. Arkasında senatonun yani meclisin desteğinin olması lazım. Fakat şu anda ilk yaptırımlara başladı. Bu hak, bu yasa nasıl çıkarıldı abi? Hemen onu özet geçmek istiyorum. 1800'lü yıllarda ulaşımın, etkileşimin zor olduğu eyaletler, şehirler, işte köyler, burada doğan insanlar vatandaşlıktan mahrum kalmasınlar diye bir yasa çıkartıyorlar. Amerika'da doğan Amerikalıdır diye. 1890'larda Çinli bir aile göçmen işçiler olarak Amerika'ya geliyor ve burada çocuk doğuruyorlar. Sonrasında bu çocuk Amerika'ya tekrardan giriş yapmak istiyor. Hani bu yasanın da farkında Amerika'da doğan Amerikalıdır diye. Kaliforniya'ya geliyor abi bu Çinli vatandaş. Diyorlar ki sen Amerikan vatandaşı değilsin ki kardeşim nasıl gireceksin? Adam diyor ki Amerika'da doğan Amerikalıları şöyle şöyle yasanız mevcut. Bu yüzden ben Amerikan vatandaşıyım. Bakın bundan 130-140 sene önceden bahsediyorum. Bu böyle kalmıyor. Yaklaşık bir 2-3 sene mahkeme sürecinden sonra adamın Amerikan vatandaşı olduğuna ikna oluyorlar. Ve şu ana kadar 2024-2025 yılına kadar bu emsal alınarak devam ediyor arkadaşlar. Donald Trump 130 senedir gelen bir yasaya karşı çıkmaya çalışıyor. Buna karşı çıkabilir mi? Duyduğuma göre şu anda doğumla gelen vatandaşlığı askıya almışlar. Ama Donald Trump'ın bunun için meclis desteğine ihtiyacı var. Bakacağız, göreceğiz. Eğer ki bu videoyu izliyorsan belki diyebilirsin ya abi zaten Amerika'ya gelip kim doğum yapıyor? Ya biz onları görmüyoruz, tanımıyoruz falan diye düşünürseniz dostlar, Miami'ye gelip doğum yapan bir sürü Türk var. Size bak yemin ediyorum ben kaç tane gördüm. Türk hamile kadın 6 aylıkken 7 aylıkken göbekleri daha böyle aşırı burunlarına değmeden Miami'ye geliyorlar ve doğum yapıyorlar. Hatta merak eden olursa belki videomu izliyorsunuzdur. Genelde hepsi Midtown denen bir bölge var. Orada kalıyorlar. Hani Midtown'da geziyorsanız kesinlikle hamile Türk bir kadın görürsünüz. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Diğer bir gelişme dostlar. Parol denen bir uygulama var. Hani bildiğimiz parol, ilaç olan parol değil. Küba, Nikaragua, Venezuela gibi komünist ülkelerdeki insanlar hükümetlerinden zulüm gördükleri için Amerikan hükümeti diyor ki sen çok ağır zulüm mü görüyorsun kardeşim? O zaman parol uygulamasına başvur. Biz de sana daha yaşadığın ülkedeyken vizeni verelim. Green Card'ını her neyse onu verelim. Ülkemize, Amerika'mıza gel. Ve Donald Trump gelir gelmez bu parol uygulamasını kaldırdı. Şimdi ben Miami'de yaşıyorum. Burada bir dünya göçmen var. Özellikle hepsi Küba ağırlıklı. Hatta bakın şurada Küba bayrağı. Kübalıların ağırlıklı oyu Donald Trump'a gitti. Acaba ne düşünüyorlardır merak ediyorum. Yani oy verdiğin başkan senin kendi insanını almaktan vazgeçti. Bakalım göreceğiz. Diğer bir gelişme arkadaşlar. Hep bu diğer bir gelişme diyorum çünkü sırasını unuttum. Hani 3. 4. diyemiyorum artık. Amerikan hükümeti Afganistan'da yaşayıp kendilerine yardım eden insanlara vize veriyor. Bu bilinen bir şey. Belki bilmiyorsunuz şu anda öğrendiniz. Haberlere çıkan kadarıyla da 1500 kadar insan, Afgan vatandaşı
bu hafta Amerika'ya gelecekmiş ve Donald Trump bunu iptal etmiş. Donald Trump şu anda tüm göçmenlere saldırıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu anda Ukrayna'da bir savaş mevcut. O savaştan dolayı tüm Ukraynalılar Amerika'ya geliyor. Hatta 2-3 senelik böyle direkt green kartları basılmış halde geliyorlar. Muhtemelen yakında Donald Trump onlara da bir el atacaktır. Göreve gelir gelmez 1500 kişiyi başkanlık yetkisiyle affetti. Peki bu insanlar kimdi? Bu insanların arasında 6 Ocak Amerika'nın Kapitolü'ne, yani başkentine, hani o Beyaz Saray'a saldıran insanlar mevcuttu. 2020'nin başında seçim oldu, Biden geldi. Donald Trump dedi ki Rusya seçime hile karıştırdı. Bu yüzden beni değil Biden'ı seçtiler. Bunu duyan insanlar biraz da Donald Trump'ın hani iddialara göre arkadaşlar, iddialara göre Donald Trump'ın desteğiyle başkente gidip içeri girdiler. Vekillerin, başkanların olduğu odalarda oraları talan ettiler. Devamında tabii federal polisler gitti, hepsini tutukladı. Bu insanların bir kısmı hapisteydi. Donald Trump gelir gelmez bu insanları kendi başkanlığını affetme yetkisiyle affetti. Dostlar, bu videoda anlattığım her şey benim haberlerde okuduğum ve size aktardığım bilgilerdir. Adam 100 saatte, belki diğer başkanların 100 günde yapmadığı kadar harekete imza attı. Evet, gelelim diğer bir tanesine. Dostlar, şu anda bu Amerika'da woke denen bir kültür var. Woke yani uyanmış, uyanık. Bu kültür insanların iki cinsiyetten fazla olduğunu düşünüyor. Transgender deniyor, yani travesti dediğimiz insanları çocuklarla yakın tutmaya çalışıyor. Çocuklara doğduğunuz zaman siz cinsiyetsiz doğuyorsunuz. Devamında sizin cinsiyetinizi öğrenmeniz lazım. Kadınsanız erkek olabilirsiniz, erkekseniz kadın olabilirsiniz. Veya hani cinsiyetin sayısı yoktur tarzında bir yaklaşımı var. Kimiler için doğru, kimiler için sapık bir kültür. Donald Trump son açıklamalarında belirtti ki sadece 2 adet cinsiyet vardır. Kimsenin cinsi tercihine veya cinsi yönelimine bir lafımız yok. İster kadınları beğen, ister erkekleri beğen, hiç umurumda değil ama çocuklara dokunmak, çocuklara bu travestiliği öğretmek biraz sapıklığa giriyor bence. Federal binalarda, federal bina ne demek? Amerika'nın merkezi hükümetine bağlı bina. Lokal hükümet değil. Hani Türkiye'den şöyle anlatayım. Belediye binası değil arkadaşlar. Direkt Washington'a bağlı binalarda bu gökkuşağı, Vogue, bu tür bayrakların asılmasını yasakladı. Amerika'da DEI hire, yani DEI hire denen bir olay var. Bu ne demek? İnsanları çeşitlilik olsun diye işe alıyorlar. Çeşitlilikten kastın nedir abi derseniz, şimdi bir iş yerinde hep aynı dinden, hep aynı ırktan, hep aynı renkten insanlar olmasın diye mesela adamlar beyaz erkeklerin çalıştığı bir iş yerine, mesela bir itfaiye departmanı düşünün. Bir iş ilanı açıyorlar ve diyorlar ki siyahi bir kadın alınacaktır. Buna diverse hire deniyor arkadaşlar. Abi bu güzel bir şey. Aslında çeşitlilik katar, hep aynı insanların işe alınmasını engeller dediğinizi duyar gibiyim. Haklı mısınız? Haklı olduğunuz taraf var. Ama bu durum neye sebep oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Azınlıkta yaşayan insanlar, hani bu belki Müslümanlar da olabilir. Belki bu Hindistanlılar da olabilir, Türkler de olabilir. Bu azınlık olarak işe alınan arkadaşlar sırf azınlık olduğu için işte kalmaya devam ediyorlar. Şirkete, yaptıkları işe bir faydası olduğu değil, sadece bizim şirketimizde işte şu ırktan, şu milletten, falanca dinden insanlar da mevcut denilerek alınıyorlar. Bakarsanız bu Kaliforniya yangınlarının itfaiye müdürlerinin ve belediye başkanının ağırlıkla suçlandığını görürsünüz. Neden? Çünkü bu kadın şöyle bir açıklamada bulundu. Kendisi sanırım bir eşcinsel siyahi, bilmiyorum yani kendini nasıl olarak tanımladığını bilmiyorum. Ben sadece size bu videosunu göstereceğim. Videosunda kendisi şöyle bir soru aldığını iddia ediyor. Yangın yanıyor, evime girip kocamı taşıyabilir misin diye sormuşlar. Bu ablamız da diyor ki ben yangında senin evine girerim ama kocanı taşımam gerekiyorsa kocan kendisini zaten şanssız bir durumda bulmuştur gibi bir şey diyor. Ulan evin yanıyor, sen karşı tarafa, yani evi yanan insana diyorsun ki sen kendini şanssız bir durumda buldun. Bu kadına mesela bu diverse hire, yani çeşitlilik olsun diye işe alındığını iddia ettiler. Benim bir yorumum yok arkadaşlar. Sadece size söylediğini gösteriyorum. Donald Trump bu maddeyi artık kaldırdı. İnsanları sırf çeşitlilik olsun diye işe alamayacağınızı söylemeye başladı. Donald Trump federal memurların
5 gün boyunca ofise gelmesini zorunlu kıldı. Artık federal işçiler, federal memurlar için remote work yani uzaktan çalışma olayı tamamen kaldırıldı. Kendisi bir Dodge denen bir departman açacak. Coin'den departmanlığa ne güzel. Evet, bu Dodge'un anlamı ne abi? İşte Department of Government Efficiency. Hükümetteki zararı, ziyanı, ekstra harcamaları kapatmak istiyorlar. Ve bunun için de Donald Trump şu anda hükümete bağlı işe alımları tamamen kapattı. Polis memuru, itfaiyeci ve asker gibi böyle zaruri ihtiyaçları işe alabiliyorlar. Diğer memurların işe alımını tamamen şu anda kapattı. Donald Trump Amerika dışında özellikle Çin'e ve Meksika'ya ekstradan vergi koyacağını belirtti. Bunun sebebi de Çin ve Meksika'dan uyuşturucu ve uyuşturucu yapmaya uygun malzemelerin Amerika içine ihraç ediliyor olmasıymış. Özellikle fentanil denen bir uyuşturucu var ve sentetik bir uyuşturucu Amerika içinde yapılıyor ve bunun ham maddesi Çin'den geliyor. O yüzden Çin'e ekstradan vergi koyacağını belirtti. Amerika içinde üretimi arttıracağını düşünüyormuş kendisi. Bakalım, göreceğiz. Bu faizler var ya, faizler. Kendisi Merkez Bankası'na faizleri düşürteceğini söyledi. Ama dostlar, Merkez Bankası Amerikan hükümetine bağlı bir kuruluş değil. Özerk. Başkanın emirlerini dinlemek zorunda değil. Bakalım Trump faizleri emriyle düşürebilecek mi, düşüremeyecek mi göreceğiz. Dostlar, videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Donald Trump'ın ilk haftası çok yoğundu, çok hızlıydı. Kendisi sansasyonel kanun hükmünde kararnamelere imza attı. Bakalım önümüzde daha 4 sene mevcut. Neler yapacağını göreceğiz. Dostlar, olabildiğince yorumumu katmadan anlatmaya çalıştım. Dilim sürçtüyse, yanlış bir şey söylediysem affola. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoma bir yorumu, like'ı çok görmeyelim. Osfly is out.